Evet, evet, evet. Yine geldim. Ben geldim. Ben Ozan Kurtbay. Sizin için geldim arkadaşlar. Achtung! Başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, YouTube kanalıma. Ben Ozan Kurtbay. Her zaman her günkü gibi bir sonraki günün yorumunu gerçekleştireceğiz hep beraber. Biliyorsunuz bugün saat 16'da yani 2 saat sonra Başak Burcu'nda tam ay tutulması gerçekleşecek ve umuyorum bu tam ay tutulmasına Merkür Retro'dayken ve Koç burcundaki Satürn'le beraber bir yön değişikliğine doğru gitmeye başlayacağız. Daha iyiye doğru, yenilenmeye doğru gitmeye başlayacağız. Çünkü Başak Burcu yenilik demektir. Bu duygusal olarak içinizi sıkabilir. Çünkü ay bilinçaltını ve kararları temsil eder. Güneş de o kararlardan verim elde etmemizi, enerji elde etmemizi sağlar. Şimdi yarın açalım hemen Solar Fire'ı. Yarın bugün 3 Mart atlayalım bir sonraki güne saat 15. Yarın 4 Mart açıları görüyorsunuz burada. Mouse'la gösteriyorum. Ay Terazi burcuna geçmiş olacak yarın saat 3'te. Aynen. Peki saat tam olarak kaçta? Hemen onu geri döndürelim. 4 hemen gönderiyoruz. 11. Hemen bakalım şuradan. Başak Burcu ilerliyor saatler. Yarın saat tam olarak 14 sularında Ay Terazi Burcu'na geçecek. Açıyı hemen gösterelim. Satürn'e, Koç burcundaki Satürn'e çok ters bir açı. Şu açıyı görüyorsunuz. T kare açısı. Bu çok sert bir denge dönüşümü demektir. Ama pozitif bir burçta. Çünkü terazi matematiksel olarak artı demektir. Koç burcu da matematiksel olarak artı demektir. Ay eksi bir gezegendir. Satürn de eksi bir gezegendir. Gördüğünüz gibi bu direkt olarak Neptün'e doğru gidiyor. Yani hayallerinize doğru gidiyor. Hayallerinize doğru gidiyor ve Neptün bulanık hayaller yapar. Bulanık hayaller yaratır. O yüzden zaten yanında Satürn gezegeni var. Satürn de disiplin ister. Hayallerinizi disiplinli bir şekilde yerine getirmeniz gerekiyor. Ve farkındaysanız haritada Mars da balık burcuna geçti. O yaratıcılığı had safhada harekete geçirmeniz gerekiyor. Merkür geçmiş, şuradan Merkür gösteriyorum. Merkür retroda yarım kalmış olan olaylarının tamamlanma süreci ve bu yarım kalmış olayların tamamlanmasıyla beraber yön değiştirme süreci geçireceğiz yarın. Ve bunun için dengeler dönüşmeye başlayacak. Mayday, mayday. Orası önemli. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Profesyonel yıldız haritası danışmanlığı yürütüyorum. İsteyenler videonun altına mail adresime yorum atabilirler. Ben videonun altına zaten mail adresimi yazacağım. Onu oraya sabitleyeceğim. İsteyenler profesyonel astroloji danışmanlığı kendi natal haritası üzerinden talep edebilirler. Şimdi yarın matematiksel olarak öncelikle Ay Başak Burcu'nda eksi. Başak Burcu eksi bir burç. Ve verimliliği getirir. O hatta şunu da göstereyim. Şey yapmama gerek yok. Farkındaysanız burada tam Neptün. Neptün'e ters açı sunuyor. Ay Başak'tayken. Ve Uranüs öbür taraftan olumlu bir açı yapıyor. Mavi bir açı, kırmızı bir açı. Mavi pozitif açı çünkü Uranüs. Orada değerlerimizde, Boğa burcunda. Değerlerimizde duygusal olarak olumlu kararlar alacağız. Olumluya doğru giden kararlar
ve bunun için de bir takım şeyleri göze almak zorundayız diyor. Bunu yapalım, bu hayallere gidebilmek için. Olumlu bir açı ama köklü bir dönüşümle beraber. Bu Başak Burcu ay tutulmasıyla beraber gerçekleşecek olan bir şey. Ve oradan Terazi Burcu'na geçiyor. Ve Terazi Burcu da diyor ki o zaman o dengeyi oraya doğru dönüştürme vakti. Achtung! Oraya doğru dönüştürme vakti. Şimdi bunu astrolojik dille anlattım. Şimdi tarot diliyle anlatacağım. Bu astroloji yıldız haritası orada kalsın. kalsın. Bakalım yarın burçları sembolik dille ayrıntılı bir şekilde neler bekliyor. Koç burcu 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Koç burcu için diyor ki yarın, Koç burcu doğru zamanda doğru hamleyi yapmanız gerekiyor. Bir saniye şunu biraz kenara alayım. Heh. Doğru zamanda doğru hamleyi yapmanız gerekiyor. Satranç oynamanız gerekiyor yarın. Kupaların yedilisi. Öyle diyor. Bir takım geçmiş hayal kırıklıkları yaşanmış olabilir. Şimdi doğru zamanda doğru hamleyi yaparsan alacağın haberlerle beraber harekete geçeceksin ve bir kutlamaya doğru gideceksin hayatında. Ama doğru zamanda doğru hamleyi yapma şartıyla Sayın Koç. Ve hırs yapabilirsin. Ve önüne taş koymak isteyebilirler. Senin yaptığın hırsı kıskanabilirler. O taşları doğru zamanda doğru hamlelerle kutlamaya doğru dönüştürmek tamamen senin elinde, ancak senden evrenin de ricası var. Yapmak zorundasın bunu. Kendi hırsın da kendi gözünü kör etmesin. Doğru zamanda doğru hamle konan taşlara dikkat. Satranç hamlesi yapılacak. İnsanların sana art niyetle yaklaşmaları sebebiyle, art niyetle yaklaşmaları sebebiyle ama aynı zamanda senin de bu bir ruhsal karttır, hırstır, maddesel dünyaya hırstır. Senin de kendi hırslarına şalteri indirmemen gerekiyor ki doğru hamleyi yapabilesin Sayın Koç burcu yarın itibariyle. Ay terazide olacak çünkü ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde olacak yarın. Organizasyonları ona göre yapman gerekiyor Sayın Koç burcu. Gelelim şimdi Sayın Boğa burçlarına. Sizin 7 numaralı ev Akrep, 6 numaralı ev Organizasyonlar evi. Bakalım Boğa burçlarında nasıl görünüyor? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Boğalar için diyor ki bütün olasılıkları değerlendirmeniz gerekiyor. Kupaların üçlüsü. Size hitap eden bütün olasılıkları değerlendirmeniz gerekiyor. 6 numaralı ev organizasyonları kurabilirsiniz diye ve gelen davetler olabilir. Kupaların şövalyesi öyle diyor. O davetlere en iyisi hangisi ise kupaların üçlüsü, hangisi seni istediğin noktaya götürüyorsa oraya doğru götürmen gerekiyor. Oraya doğru gitmen gerekiyor. Ama hazır ay tutulması yine geçiyorken bu ne demektir? Bir takım inanç kalıpların yıkılan kule diyor ki ani olaylara dikkat, yeni hem içsel hem dışsal düzene gitmek zorundasın ve bunu göze alarak adım atmak zorundasın. Aksi takdirde yerinde sayarsın ve eski inançlarınla geride kalmaya başlarsın. Çünkü evren gitgide ilerliyor. Ya sen adım atmadığın takdirde kendi konfor alanını muhafaza edeyim diyorsan anında geri planda kalırsın. Ama ben bir şey yapmadım ki, adım atmadım ki. İyi de evren durmadı ki. Sen adım atmadığın için geriye gittin sayılır. Matematiksel olarak. Zaten eksi bir burçsun. Risk almayı sevmezsin ama artık yıkılan kule der ki o riski alacaksın ve yeni inanç kalıpları oluşturacaksın. Kendini geliştireceksin Sayın Boğa. Bu mudur? Budur Sayın Boğa yarın için. Gelelim şimdi İkizler Burcu'na. Pozitif bir burca. Ay da yarın pozitif bir burca geçiyor. Eder. +2. Aynen. 5 numaralı ev. Yaratıcılık eviniz.
İkizler Burcu 1 numaralı kart, İkizler Burcu 2 numaralı kart ve İkizler Burcu 3 numaralı kart. Ne diyormuş İkizler için yarın? Sen mücadeleye aynen devam sayın ikizler. 5 numaralı evde. Yaratıcı mücadelene aynen devam. Aynen devam ve normaldir. İkizler pozitif bir burç ve hava elementi olmasından dolayı değişken bir burçtur ve Ay terazide olacağı için ve Satürn'e tekare açı yapacağı için kararsızlık gösterebilir. Kararsızlık göstermen tamamen sakıncalı, yapamazsın. Neyse kararın onun üstüne gitmek zorundasın. 1+1 2. Niye? Güneş Satürn, Neptün, Koç artı Ay terazi artı 1+1 eşittir 2. Üstüne bir de artı ikizleri koy. 3. Senin o 3'e doğru gitmen gerekiyor arkadaşım. 3'e doğru gitmen gerekiyor. Zorlanacaksın. Bundan dolayı kararsız kalacaksın zaten. Ama ben yorgunum diyeceksin. Ama orada yapacak bir şey yok. Oraya gitmek zorundasın. Oraya gitmek zorundasın. Ondan sonra dinlenirsin zaten. O kırılma noktasını aşman gerekiyor sayın ikizler. Ve bunu da kendi yaratıcılığınla yapman gerekiyor. Kararsızlık evrenin en çok sevmediği şeydir. Net olmak. Evren net olan insanı sever. Kararsız insanı sevmez. Bu mudur? Budur sayın ikizler yani. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Sayın yengeçler. Alçalan oğlak 6 numaralı ev. Yay 5 numaralı ev. Akrep 4 numaralı ev terazi. Yarın güvenlik alanınızda olacak. Yakın çevrede bir ay tutulması gerçekleşecek. Bununla beraber bir takım kararlar almak isteyeceksin ama bunun için de güvenli alanında bir denge değişikliğine gitmek zorundasın sayın yengeç. O değişiklik şart. Orada yapacak bir şey yok. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Der ki sayın yengeç, hiçbir şeyi gözünde büyütme. Mücadeleye aynen devam. Hiçbir şeyi gözünde büyütme. Sen de ikizler gibi yapsam mı, yaparsam bir sıkıntı çıkar mı? Bir stres çıkar mı? Bu olmazsa yenilik olmaz. Bu ay tutulması Başak Burcu olan yenilik burcunda. Bunu göze almak zorundasın sayın yengeç. Bunu göze almak zorundasın ama elim kolum bağlı. O zaman sezgilerini kullan arkadaşım. O zaman sezgilerini kullan çünkü senin yarın itibaren harekete geçmen gerekiyor. Değneklerin nasıl dışarıya çıkaracağın bir enerjidir. Evet. Ay artıda, Satürn artıda tekrar açı var. Yengeç eksi. O kararsızlık oradan kaynaklanıyor. Ama senin o atışı yapman gerekiyor. Orada yapacak hiçbir şey yok. Çünkü Plüton Kova transiti bunu öngörüyor. Matematiksel olarak. Ve Merkür Retro'da Güneş Balık'ta geçmişle ilgili olaylarda artık bir takım şeylerin yerine oturup değişime doğru gitmen gerekiyor. 4 numaralı evinde sayın yengeç burçları. Korku sana ancak kayıp getirir. Gelelim şimdi aslan burçlarına. 3 numaralı ev. Yakın çevre, kardeşler ve düşündüklerini hayata aktardığın nokta. Oradan başlıyor sayın aslanlar için. Oradan 4 numaralı eve geçiş yapacak. Ama öncelikle bir saniye 2 numaralı evinde, kendi değerler evinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Değerlerinle ilgili düşündüklerini hayata aktarırken o dengelerin değişmesini göze alacaksın sayın aslan. Sen sabit bir burçsun. Artı ay artıda artı bir burçta kare açı var. Sen de inanılmaz bir artısın. O zaman o değerleri şimdi göreceğiz. O değerleri arttırmak için neyi bekliyorsun? Aynen. Bir numaralı kart der ki sabitsin, sabit bir burçsun. Kasılabilirsin yani. Ama gerek duygusal, gerekse maddesel yönden bir şeyleri talep ediyorsan önce vermek zorundasın sayın aslan. Ay tutulması senin değerler evinde. Önce bir şeyleri vermek zorundasın sayın aslan. Aynı kalsın ama ben gelişeyim. Böyle bir kural kainatta yok.
Böyle bir kural kainatta yok. Sen bütün yaratıcılığını alıp, büyük arkanın yaratıcılık kartıdır bu. Bütün yaratıcılığını alıp, riske girip, yatırım yapıp, konfor alanını genişletmeye doğru gitmek durumundasın. Alacağın haberlerle beraber Sayın Aslan. Çünkü tutulma senin değerler evinde. Ve yaratıcılık nereden gelir? 3 numaralı zihin evinden. Yarın ay terazide. 3 numaralı evde. Matematik bu. Net. Ve bunu yapmak zorundasın Sayın Aslan. Aksi takdirde değerlerin değer kaybetmeye başlar. Sen de dersin ki benim yıldızım niye sönüyor? Çünkü yapmıyorsun. Başka bir sebep olabilir mi? Yapmıyorsun. Sabitsin, o sabit konfor alanını tutmak istiyorsun. Ama o konfor alanı ilerleyen süreçte değer kaybedecek. Çünkü sen gelişmiyorsun. Bu mudur? Budur. Gelelim şimdi Başak burçlarına, gölgelerin gücü adına sayın Başaklar. 1 numaralı ev. Bütün olasılıkları değerlendirmen gerekiyor. Yaşam alanının tamamı. Bütün 12 ev senin önünde. Oradan ilerleyeceksin. Tutulma orada gerçekleşecek ve yarın ay değerler evine geçiş yapacak. Orada denge değişikliğine doğru gitmeye başlayacaksın Sayın Başak. Bakalım bu nasıl ilerleyecek? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Der ki Sayın Başaklar için sizin artık geçmişteki, çünkü Merkür Balık burcunda retroda. Güneş de geçmiş evinde, 12 numaralı evde Balık burcunda. Sizin geçmişteki bütün tecrübelerinizi tıkır tıkır işletmeye başlamanız lazım sayın Başaklar yarın itibariyle. Bütün olasılıkları, bütün yeteneklerinizi, bütün hünerlerinizi ortaya dökmeniz gerekiyor. Ve Hadouken atacaksınız. Aynen, değneklerin ası. Yarından itibaren atış serbest sayın Başaklar. Hatta serbest değil, zorunluluk. Zorunluluk. Ve onunla beraber aman benim gururumu kırdılar, aman benim enerjim yetmiyor, aman o şu. Senin enerjin geçmiş tecrübende saklı. Geçmiş tecrübende saklı ve o geçmiş tecrübenle çok güzel tıkır değerlerinde ilerlemeye ve yenilenmeye başlayacaksın Sayın Başak. Ama yarın o atışı yapmak zorundasın ve kalan inşayı kendi geçmiş tecrübelerinle değere çevireceksin Sayın Başak. O değere çevirmek zorundasın. Hiç kimsenin dediği şeyi dinlemeyeceksin. Duygusal davranmayacaksın ve mantıksal hareket edeceksin Sayın Başak. Yarın bu mudur? Budur. İnşaya başlama zamanı. Done. Aynen. Gelelim şimdi sayın teraziler. 12 numaralı ev. Orada bir ay tutulması. Geçmiş hesaplar. Bilinç altında uyanmalar. Psikolojik takılmalar. Acaba şöyle mi yapsam? Acaba böyle mi yapsam? Acaba şunu mu yapsam? Acaba bunu mu yapsam? Ama tekrar senin 7 numaralı evine. Alo. Tekrar senin 7 numaralı evine. Olmaz. Yapmak zorundasın. Bakalım şimdi sayın teraziler. Yarın zaten bütün olasılıklar gözünün önünde olacak. Oradan görebilirsin her şeyi. Oradan gördükten sonra zaten yürürsün. Yürürsün. 1 numaralı kart der ki kupaların şövalyesi. Gelen davetlere icap etmen gerekecek. Mayday mayday. Aynen. Gelen davetlere icap etmen gerekecek. O yorgunluğunu bir süre üstünden at. Unut. Çünkü yenilenme ihtiyacın var. Aynen. Yenilenme ihtiyacın var ve eski kalıplarını geri dönüşüm kutusuna atman gerekiyor. O eskide kalmış data verilerini, data frame'leri, eski fonksiyonları at çöpe. Yıkılan kule. At çöpe. Ve kayıplarını sakın hesaplamaya kalkma. Done. Game over. Sayın terazi. O davete icap etmek zorundasın. Orada yapacak hiçbir şey yok. Orası senin gelecekteki yeni kulen. Bu mudur? Budur sayın terazi burcu. 1 numaralı evden yardıracaksın. Ve otomatik olarak sana bereket gelmeye başlayacak. Kendini aşmak zorundasın sayın terazi. Yapacak hiçbir şey yok.
Finansal açıdan tıkır tıkır işler her şey. Gelelim şimdik sayın akrep burçları. Namı diğer ölümün öpücükleri. Ölümü evini temsil ettiği için aynen. Sizin 11 numaralı ev dış alandan geliyor tutulma. Yarın geçmiş dengelerle gelecek dengeleri oturtacaksınız. Balans ayarı yapacaksınız yarın. Mayday mayday. Nasıl olacak? Yapamadıklarım, engellenenler ve yapmak istediklerim. Yapmak istediklerim. Gölgelerin gücü altına hem de. Bu mudur? Budur abi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart der ki sayın akrepler değneklerin ası geçmiş atışlarını tazeleme zamanı. Tazeleme zamanı ve ama ben yaptım gelmedi. Gelecek gölgelerin gücü adına. Gelecek. Yaptın mı? Yapmış olman gerekiyor. Çünkü bu geçmiş kartı yapmış olman gerekiyor. Done. 12, 11 numaralı ev. Aldıklarını üretip sahaya sürdün mü? Sürmedim. O zaman neyi bekliyorsun? Sürdün de gelmedi mi? İşte tam olarak hesapladığım gibi değil. Ve bu da beni geriyor. Sabırlı olmak zorundasın. You have to. Sabırlı olman lazım. Orada yapacak hiçbir şey yok. Verim gelecek. Sana düşen sabır. Ve ondan sonra yenilenme zamanı. Sen şu anda onun gerginliğini yaşıyorsun. Ve yarın Final Destination gerginliği olacak. Yarın Final Destination gelecek. Acaba gelecek mi? Yardırırsan görürsün. İlerlersen görürsün. O yavaş yavaş. Abi Güneş Balık burcunda 12 numaralı ev. Merkür Balık burcunda retroda. Zaten ortalık savaş alanı. Görüyorsunuz. ABD ve İsrail sürekli yardırıyorlar. Ekonomi tam bir alabora, tam bir kaos. Yeni düzene doğru yavaş yavaş ilerleyeceksin. Mayday mayday. Achtung. Gelelim şimdi uçan pisleşikler. Sayın yay burçlarına. 10 numaralı kariyer evinde olacak yarın. 10 numaralı kariyer evinde. Alçalan ne? İkizler. 8 numaralı ev. 8 numaralı ev. Yengeç. 9 numaralı ev. Başak. 10 Aslan. Bir saniye dur. 12 numaralı ev. Akrep. 11 numaralı ev terazi. Dengeler dış alanda olacak. Yapacak hiçbir şey yok. Dengeler dış alanda olacak. Çünkü tutulma 10 numaralı evinde, kariyer evinde. Bakacağız şimdi sayın yani. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne dermiş? Mücadeleye aynen devam sayın yay. Mücadele aynen devam ama yarın köklü kararlar almaya doğru gideceksin. Sorumluluk almaya doğru gideceksin. Otorite olmaya doğru gideceksin. Ahanda kanıtı. İmparator kartı. Ladies and gentlemen. Ich präsentiere Ihnen den Empire, the card of Empire. You know? Aynen. Ve yarın otorite figürü olarak sen kılıçların üçlüsüyle fikir çatışmasına gireceksin görünüyor. Senin kariyer evin ve senin kariyer evinle ilgili 11 numaralı evde ortak insanlarla fikir çatışmasına gireceksin. Sen burada tamam kırmayayım dersen o otoriteyi unut o zaman. Otorite olmayı unut. Ertelemek yok. Çünkü ay tutulması Başak Burcu'nda garantici bir burçta. Sense ateş elementisin. Hallederim. Yok. Hallederim. Yok. Yapmak zorundasın. En kötü uzlaşmaya gidersin. Ama geri plana adım atmak ya da kırmayayım, o kırılmasın da çırılmasın. Yok. None. Yasak. Aynen. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına. 9 numaralı. Alçalan ve
Pardon, alçalan ne? Yengeç. 8 numaralı ev Aslan. 9 numaralı ev Başak. Orada bir tutulma, bütün yaşam tarzı ve yarın ay terazide kariyer evinde. Aynen. Dengeler değişmeye başlayacak. Aman risk çıkmasın, aman şu çıkmasın, aman bu çıkmasın dersen çok beklersin sayın Oğlak. Çok beklersin. Durum bildiğin gibi değil. Oğlak Burcu 1, Oğlak Burcu 2 ve Oğlak Burcu 3. Ne diyormuş Oğlak Burcu olanlar için? Aha, bir şeylerin kapanma zamanı gelmiş. Çoktan tren geçmek üzere. Ramak kalmış. Aynen uzatmaları oynuyor. Rötar yapmış olabilir. Aynen. Ve senin de daha kötüsü de var. Bir dur. Daha kötüsü de var. Hem tamamlanma daha gerçekleşmedi. Evet. Hem de oğlağın bekledikleri gelmedi. Oğlak iki arada bir derede. Hadi kariyerde dengeleri değiştirse ya. O beklediklerini beklerse o bekledikleri daha bir süre gelmeyecek. Yarın da gelmeyecek. Ama yarın dengeler değişmeye başlayacak. O yüzden gecikecek zaten. Ama senin o tamamlanmaları yapman gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Bak nereden biliyorsun? Denge kartı. O yüzden bak bu somut. 12 numaralı kart. Bu da somut. Bu somut erteleme demek. Ama denge de değişmek demek. Ama ruhsal manada bir şeyi tamamlaman gerekiyor. Mayday mayday. Ona göre kariyerin değişecek zaten. Değiştirmek zorunda kalacaksın zaten. Ama ufak bir sıkıntı var. Ay terazide tutulma toprakta. Orası seni garantiye alır. Sana göre ama. Ay teraziye geçtiğinde pozitif bir burç ama sen negatif, pozitif bir gezegen ama sen yani ay teraziye geçti ama pozitif etki yaratıyor ama sen negatif bir burçsun. Ve pozitif bir gezegenle kare açı yapıyor. Bu savaş alanı olan bir yerden geliyor Koç'tan, Neptün'le. Diyor ki yardır yaşam alanında. Terazide diyor ki o dengeleri al götür, al sana pozitiflik. Oğlak da ama sıkıntı çıkmasın, ama sıkıntı çıkmasın, ama daha beklediklerim gelmedi, garanti değil. Yenilenmenin garantisi olmaz sayın Oğlak. Yenilenmenin garantisi olmaz, gitmek zorundasın. Yapacak hiçbir şey yok. Aynen. Gelelim şimdi sayın Kova burçlarına. 8 numaralı ev Başak. Ortak kaynaklar. Aynen. Ortak kaynaklar, açık düşmanlar. Ondan sonra vergiler ya ondadır ya şundadır ya bundadır. Orada tutulma var ve yarın ay 9 numaralı eve geçiyor. Ve diyor ki uzak ufuklara doğru yelken açıp dengeleri değiştirmeye hazır mısın sayın Kova? Net. Aynen. Ve Satürn, senin yönetici gezegenin olan Satürn nerededir? 3 numaralı evinde, zihin evinde. O düşündüklerini hayata aktarmak zorundasın. Korkunun senin hayatında hiçbir şekilde yerinin olmaması icap eder. Bakalım şimdi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki yepyeni maceralara hazırlanmaya başla sayın Oğlak. Sayın Kova. Yepyeni maceralara hazırlanmaya başla. Burada kararsız kalmak gibi bir lüksün yok. None. Yapamazsın. Zorundasın. Yeni bir döneme giriş yapıyorsun çünkü. Gölgelerin gücü adına. Ve orada sen madem ben bu kaliteyi istiyorum diyorsan kılıçların kralı, bu kaliteyi istiyorsan bunun için kararsız kalmak gibi bir lüksün yok sayın Kova. Arrivederci. Gitti. Arrivederci. Eski alışkanlıkların, eski hayatın gidiyor madem sen bu kaliteyi istiyorsun. Aynen sayın Kova. O yüzden yardırman icap ediyor. Gelelim şimdi yani ölüp dirilmeye doğru gitmen gerekiyor. Yapmak zorundasın. 8 numaralı evinde. Başak orada ama 8 numaralı evin sahibi akrep. Ölüp dirilmek zorundasın. Gelelim balık burçlarına. Ciddi işler, ciddi ilişkiler evinde bir ay tutulması var. Ciddi manada bir dönüşüm var. Ve yarın ölüp dirilme evinde ay terazide ona istinaden sen kendini mi feda edeceksin yoksa hayallerini mi feda edeceksin? That is the question. That is the question. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Bakalım question'ın cevabı neymiş? Question cevabı diyor ki haberler olumlu.
You don't have to wait a question. This is the answer. This is the answer. This is the answer and you have to take a risk. Değneklerin kralı. Riski almak zorundasın. Orada yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. O riski almak zorundasın. Orada aksiyon olmak zorunda ve sen buram buram eksi bir burçsun. Buram buram kasılacak olan bir burçsun. O kasılmayı ya es geç ya da kasılmaya rağmen yap. Ama balık gibi böyle arada sıra kadar basmak gibi bir şansın yok. Yap. Sonuçlarına yine sen katlanacaksın. Senden başka hiç kimse katlanmayacak o sonuçlara. Yapmak zorunda. Riski yapmak zorundasın. Aksiyonu yapmak zorundasın. O enerji akışına girmek zorundasın. Ve bedel ödemek zorundasın. Bunu yaptığın takdirde zirveye doğru olan yolculuğun başlar sayın balık. Çünkü haberler gayet pozitif. Bu mudur? Budur. Arkadaşlar benden bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Başta da dediğim gibi profesyonel yıldız haritası analizleri için bana başvurabilirsiniz. Videonun altına linkini bırakacağım. Yani mail adresini bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bu mudur? Budur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arrivederci. Eyvallah.